kadın için çekilmişti. Videoyu çeken kişi bir hemşireydi. Yıl 2019'du ama bu kayıt hala o hemşirenin uykularını kaçırmaya devam ediyor. Kadın özellikle böyle bir kayıt istemişti. Çünkü huzurevinde bazı odalarda garip şeyler yaşandığı söyleniyordu. Özellikle de bir oda vardı ki yaşlıların arasında ona ölüm odası deniliyordu. Çünkü tuhaf bir şekilde o odada kalan herkes ya çok ağır bir şekilde hastalanıyor ya da en geç bir ay içerisinde hayatını kaybediyordu. Yaşlı kadın bu odayı temizleyip kutsamak, sonra da videosunu Facebook grubuna yüklemek istiyordu. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. İşte kayıtlara geçen o video. Heavenly Father, I ask for your divine presence to fill this space. May your light shine brightly through every room, cleansing this home of any negativity, fear, or unrest. Let peace dwell in every corner and love be the foundation of every wall. Bless this home with your protection, surrounding it with your angels and shielding it from harm and evil. May every door be a passage to your grace and every window open to your blessings. In Jesus' name. May every door be a passage to your grace and every window open to your blessings. In Jesus' name. Her şey çok hızlı gerçekleşmişti. Kadının elindeki kendi kendine havaya kalktı. Ama aslında dikkatle bakıldığında sanki görünmeyen biri boncukları tutup yukarı doğru çekmiş gibiydi. Oysa ortada hiç kimse yoktu. Mantıklı tek açıklama kadının kolunu ya da bileğini oynatmış olmasıydı. Ama açıkça görülüyor ki öyle bir şey de yapmamıştı. Videoyu çeken hemşire ise o anda yoğun bir mide bulantısı hissettiğini söylüyor. Ona göre bu odada kesinlikle bir gariplik vardı. Dahası bu odada daha önce yaşanmış başka olaylardan da bahsediliyor. İçlerinden biri aklından asla çıkmıyordu. Bir grup terapi seansı sırasında bir meslektaşı bu görüntüyü kaydetmişti. Seansa bir terapi köpeği de dahildi ve işte bunlar yaşandı. İzleyelim. Köpek ne anlatmak istiyor? Sebepsiz yere köpek grubun yanından ayrıldı ve doğruca bu odaya doğru bakmaya başladı. Evet, yine aynı oda. Odanın önünde durup içine doğru bakıyordu. Oysa bu tür köpekler eğitilmişti. Sakin kalmaları ve her zaman eğitmenlerinin yanında durmaları gerekiyordu. Ama bu defa öyle olmadı. Daha da tuhafı köpeğin inlemesiydi. Orada kimse yokken bu köpeği böyle davranmaya iten şey ne olabilirdi? Aklına gelen tek cevap hemşirelere göre odanın gerçekten lanetli olduğuydu. Çünkü burada, yani ölüm odasında bugüne kadar pek çok yaşlı hayatını kaybetmişti. Bu yüzden bu görüntüler hemşirelere de huzurevindeki diğer yaşlılara da pek de şaşırtıcı gelmiyordu. Ama bu her neyse de odada tuhaf şeyler yaşanmaya devam ediyor. I don't know, no one's in there. That's crazy. Get the light, get the light. You saying chicken? Yes. Did you just get that on camera? No. Stop. No, I'm not playing with you anymore. I don't like this. No, I don't like this. I don't like this. I don't like this. This is insane. Teşekkür ederim, hoş geldin. Right there. İyi seyirler. Korkuyoruz. Tıpkı daha önce olduğu gibi bu oda hala boş. Yine de sanki biri hala orada yaşıyormuş gibi bir şeyler olmaya devam ediyor. İşte bu yüzden bazı yaşlılar kendi yöntemleriyle çözüm aramıştı. Kimi odayı temizlemeye çalışmış, kimi o görünmez varlıktan bu tuhaflıkları durdurmasını istemişti. Ama görünen o ki hiçbir şey değişmemişti. Bugün hala odada neler olup bittiğini hiç kimse bilmiyor. Peki ya siz? Sizce 112 numaralı odada gerçekten neler oluyor?
Neler bitiyor? 2015'in 8 Eylül'ünde annesi evde bir kreş işleten kadın Aleykümselam. tarafından tuhaf bir video Eyvallah paylaşıldı. Alican, hoş geldin. Annesi birkaç çocuğa bakarken işlerinden biri aniden Sen misin? panikledi Bizim ve Alican diğer mısın sen? çocukları da korkuttu. O anlar kameraya yansıdı. Ancak kadının bu videoyu paylaşma sebebi Hayırlı akşamlar. yalnızca olay değildi. Görünen o ki kayıtlara geçen başka bir şey vardı ve bu kadını dehşete düşürmüştü. Ne yapacağını bilemez haldeydi. İşte yakalanan Ya şu o çalan görüntü. şarkıyı benim bulmam lazım ya. Ne haber? Ne oldu lan, kaçırdım ben. Hiç bakmadık ki. Çocuk hey diyor. Kendini iyi hissediyor musun? Aha. Ev devrildi lan. Ne oluyor lan? Bismillah. Odanın köşesindeki oyun evi hiçbir çocuk dokunmamasına rağmen kendi kendine devriliyor. Ve tuhaf olan olay şu ki çocuğun odadan panik içerisinde kaçmasından sadece birkaç saniye sonra gerçekleşiyor. Peki onu öyle korkutan neydi? Ne annesi ne de orada bulunan hiç kimse çocuğu bu hale getiren şeyi anlayamadı. Ancak video internete yüklendikten kısa bir süre sonra bir izleyici öyle bir detay fark etti ki bu detay çocuğun korkusunu açıklıyor gibiydi. Söylemeye fark etti gerek lan? yok. Fark edilen şey kreş sahibini derinden rahatsız etmişti. Siz de izleyin. Ne oldu? Anlamadım ki. Bir şey var orada. Nefret ediyorum. Kayıtlara iyice odaklanınca kreş sahibi kapı eşiğinde bir çift elin göründüğünü fark etti. Eller sanki geri çekiliyormuş gibi hızla kayboluyordu. Tam da bunun hemen ardından çocuk çığlık atmaya başladı. Sanki buna tepki veriyordu. Üşüdüm ya. Olayın ardından çok sayıda yorum gelince videoyu paylaşan kadın bir güncelleme videosu daha yükledi. Onu da izleyelim. Hemen sana annemin baktığı çocuğu korkutan şeyin tam olarak ne olduğunu söylemek isterim diyor. Teşekkür ederim, sağ olasın. Korkunç videolar. Ağır diyor, hani düşmesi çok zor diyor. Burası o da diyor. Bunun garip tarafı şu diyor, kapı boşluğunun üstüne tutulacak bir şey de yoktu diyor. Sanırım videoda kapı kilişine tutunmuş elleri görebiliyorsunuz diyor. Selinsel, teşekkür ederim. İyi, çok şükür, senden nasıl? Korku videosu izliyoruz da. But the main thing and the reason that the little boy was screaming is actually in here. We have this covered up for a reason. Hoş geldin, hoş geldin. Korku videosu seviyorsan buyur. I told my mom that he saw a face in these mirrors. Yani tabii ben de keyif alıyorum ama biraz korkarak keyif alıyorum. Facebook Marketplace. Korkunçluklar bitmiyordu. Artık küçük Bitmiyor, çocuğun neden korkunçluklar çığlık bitmez. attığı da anlaşılmıştı. O tuvalet masasındaki aynada bir şey görmüştü. Gördüğü şey bir yüzdü. Bu yüzden o ayna bir çarşafla Eğer hoşuna gidiyorsa bir kapatılmıştı. takibini alırım ya. Çocukların korkmaması Kanal için bu bir tedbirdi. bana Kimin destek ya da amaçlı bir neyin takip yüzü olduğu atabilirsin. bilinmiyor. Ama hiçbir çocuğu odaya sokmamaya karar verdiler. Hatta o eşya satılana kadar odayı hiç kimse açmamıştı. Fakat bir gece güvenlik kameralarını izleyen kadın çocuk güvenlik kapısının kendi kendine açıldığını fark ediyor. Koşuyor. Küfür etti. Kötü ruha küfür etme lan. Creepy. Ürkütücü.
Do it again. Bir daha yap. Tabii. Kötü ruha emir veriyor lan. Nasıl yapacak onu bir daha? Gözünü seveyim ya. Like, yeah, okay. Do it again. I'll wait. Sağ olasın, hoş geldin. Münir. Do it again. Munir. Güzel öyle. Yeni ne yapıyorsun? Open the gate. İyi Pokemon ne olsun işte. Biz izliyoruz öyle. Korku videosu izliyoruz. Sonra oyuna geçeceğim. Eyvallah, sağ olasın. Bir takibinizi alırız ya. Bana destek için. İleriki yayınları da beklerim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Neredeyse her türlü oyunları oynuyoruz. Ne çıktı acaba? Zihninize kaçırdım. Sağ ol. Aniden çarşafın arkasından bir şey dışarı doğru çıkıntı yaptı. Bu tam da kadının sözde varlığa kapıyı aç dediği anda gerçekleşmişti. Kapı açılmadı ama bunun yerine bu yaşandı. Çarşafla şey dikkatini oldu. çeken yalnızca bu değildi. Çarşafın ortasında beliren başka bir şey daha vardı. Kadın aynayı kayda alırken çarşafın üstünde 2 küçük çukur oluştu. Sanki içeriden parmaklar bastırıyormuş gibiydi. Oysaki çarşafın altında sadece bir tuvalet aynası vardı ve hiçbir hareketli parça da yoktu. Ama orada bir şey hareket etmişti. Bunu görünce kadın panik içerisinde odadan dışarı çıktı. Aynayla ilgili o an yaşanan her neyse öğrenmek istemiyordu. Bir daha ne kendisi ne de çocukları o odaya sokmadı. Şimdi bu odaya çocuklarını uzak tutacağız. Diğer alanlarda oynasınlar diyor. Şimdi o eşyayı almaya gelecek kişiyi beklerken kapı kilitli duruyor. Bu hikaye hakkında çok fazla bilgi olmasa da bu kadarı bile yeterince ürkütücü. Bu videolarda genelde olduğu gibi şimdilik gizemini koruyor. Şimdi izleyeceğimiz video Hats of Enerji adlı TikTok hesabından geliyor. Açıklamasında kız kardeşinin Amerika Birleşik Devletleri Oregon'da eski bir kulübeyi onardığını söylüyor. Ancak yaptığı iş sürekli köpeği tarafından bölünüyor. Köpeğin bir şeyden gerçekten ürkmüş olduğu belli. Üstüne üstlük küçük çocuğu da görünmeyen biriyle konuşuyor gibi davranıyor. İzleyeceğimiz görüntülerde yükleyici kulübenin dışını çekerken aniden ürkütücü bir şeyin kadraja girdiğini göreceğiz. İzleyelim. There's something moving in the door. The thing is, that door in there is really stiff. Like all of them are. So Bir şey oldu lan. there's nothing hanging. There's gotta be something. I don't know. What the? It just. What the? What the? Bu da ne diyor? Bu da ne diyor? Eğer üst balkona bakarsanız yükleyiciye doğru bakan, tedirgin edici görünen birini görebilirsiniz. Bu şey videoyu çeken kişi donup kalmış bir şekilde izlerken yavaşça içeri kulübeye doğru çekiliyor. Yorumlarda birçok kişi bu figürün sadece rüzgarda sallanan perde olabileceğini yazdı. Ancak ikinci bir videoda yükleyici aynı yere geri gelip o bölgede hiç perde asılı olmadığını göstererek bu teoriyi çürütmüş oluyor. Bu da orijinal klibi çok rahatsız edici hale getiriyor. Yükleyici başka bir açıklamasında bizi kulübenin geçmişine doğru götürüyor. 10 yıllar önce orada bir çiftin yaşadığını anlatıyor. Erkek zamansız bir şekilde vefat etmiş ve tüm eşyaları geride kalmıştı. Mekan sanki zaman içerisinde donmuş gibi. Eğer görülen figür basit bir tesadüf ya da göz yanılması değilse gerçekten paranormal bir şeyler oluyordur. Bu şey önceki sakinlerinin ruhu mu yoksa bambaşka bir şey mi? Yorumlarda ne düşündüğünüzü yazın. Merak ediyorum. Baksana, perde desem perde değil. Ne bu? TikTok'ta Josh Robillard adında bir adam evinde gerçekten ürkütücü olaylar yaşandığını gösteren bir video paylaştı. Josh işten yeni geldiğini ve o saatte evde kesinlikle kimsenin olmaması gerektiğini söylüyor. Ancak garajına giderken aniden ürkütücü bir şey görüyor. Hadi o anları izleyelim. İzleyelim. Evde kimse olmamalı diyor. Hiç kimse. Bir bakmam lazım. İleri sarıyor. İşte gidiyor, hemen hızlandırıyor orayı. Yürüme mesafesini falan hızlandırıyor. Ve evin içine girdi, salonda. Bakıyor böyle mutfak. Aynen, mutfağa doğru gitti. İçeriye tekrar bakıyor. Tamam diyor.
Evin penceresinde karanlık bir figür net bir şekilde görülebiliyor. Fakat Josh birkaç dakika sonra içeri girip etrafa bakındığında hiçbir şey bulamıyor. Kapıda zorlama izi yok. Evde birinin belirtisi de yok. Figür sanki öylece havalara karışmış, adeta hiç var olmamış gibiydi. Daha sonra yüklenen ikinci videoda Josh huzur bulmaya Kafasında çalışırken şey var, alt kattan onu diyor yüksek herhalde. sesli bir gürültü duyuluyor. Josh da her zamanki gibi telefonu eline alıp kayda başlıyor ve olaylar daha da ürpertici bir hale geliyor. İzleyelim. Yine Bir TikTok kullanıcısı kendi hesabında ürkütücü bir video serisi paylaştı. İlk video Mayıs 2025'te yüklendi ve Liv gece yatakta uzanıp uyumaya çalışırken evin karşı odasından tırmalama sesleri gelmeye başlayınca işler rahatsız edici bir hal alıyor ve sonrasında da bunlar yaşanıyor. İlk başta sadece hafif tırmalama sesi var. Fakat bir anda odasındaki süs ışıkları görünmez bir güç tarafından aşağı çekiliyor. Bu ani olay gerçekten de yoğun yaşanıyor. Liv'in yüzündeki tepkiyi görünce korkudan donup kaldığını anlamak mümkün. Açıkçası başıma gelse ben de muhtemelen aynı şekilde tepki verirdim. İkinci videoda Liv ve erkek arkadaşı işten döndüklerinde park yerine girerken tüyleri diken diken eden bir şey görüyorlar. Pencerelerine baktıklarında dışarıya bakıyor gibi duran koyu renkli kapşonlu bir figür fark ediyorlar. Figür belirdiği gibi bir anda gözden kayboluyor. Üçüncü videoda ise Liv ile erkek arkadaşı belirgin şekilde sarsılmış ve kendi evlerine bile girmeye çekiniyorlardı. Nihayet içeri girdiklerinde karşılaştıkları şey gerçekten de korkutucu. Don't mind our house, but the blanket is on the floor. If you guys saw my last video, it was hung up right there. What the? The tack in a pile. Like I could see them like just falling off the wall, but like I had. How are they like all in a pile like that? What? Yerde bir battaniye uzanmış, üzerinde ise düzenli bir şekilde sıralanmış raptiyeler var. Açıklaması yok. Belli ki bir düzen de yok. Sadece başka garip bir varlık ve rahatsız edici bir gelişme var ortada. Bazı izleyiciler bunun kurnazca hazırlanmış bir kurgu ya da organize bir oyun olup olmadığını sorguladı. Ama Liv'in tepkileri ve videoların akışı abartılı bir kurgu gibi durmuyor. Eğer bir kurgu varsa bile görüntülerin hamlığı onları daha da inandırıcı hale getiriyor. Bu bir musallat mı? Alelade bir şaka mı? Yoksa bambaşka bir şey mi? Kesin olan şu ki görüntüler insanın en ilkel korkusuna bile dokunuyor. İzleniyor olma ve kendi evimizin yabancılaşması korkusu. Sağ olun, hoş geldiniz. Eyvallah. Eyvallah. Gerçekten paranormal bir olay mı yaşanmıştı? Yazın.